Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir King Shot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün İttifak Şampiyonası'nda size hile gibi bir taktik göstereceğim. Aslında bir formasyon yani dizilim taktiği ama genel olarak İttifak Şampiyonası ile alakalı da diğer bilgileri vereceğim. İttifak Şampiyonası ile ilgili kanalımda zaten bir video mevcut ama bu videoda ikisini birleştireceğim. Hem formasyon taktiğini hem de genel olarak diziliş taktiğini ve mağazadan neler alınması gerekiyor detaylı bir şekilde bunları anlatacağım. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen yorum, beğeni atıp sunucuda paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videonun altına İngilizce dublaj ve 10 dil seçeneği ekliyorum. İstediğinizi ayarlardan seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar İttifak Şampiyonası eyaletimize geldiği zaman bir kayıt aşaması açılıyor. Kayıt geldiği zaman buradaki bizim için en önemli taktik bir tane koridora kaydolmak. Gördüğünüz gibi burada bizim takımımız orta koridoru seçmiş. Bunun mantığı tamamen şöyle. Kayıt aşamasında size bir güç belirliyor. Eğer 3 tane koridora eşit bir şekilde yerleşirseniz gücünüz daha yüksek olacak. Mesela burada bizim gücümüz 64.000. Bu koridorların gücü boş. Rakibimize göre kıyasladığında biz tek koridora yerleştirdiğimizde bize kıyasla daha zayıf rakipler geliyor. Çünkü bizi zayıf bir ittifakmış gibi gösteriyor. Tek koridor taktiği bu. O yüzden R4 ve R5'lerinize kesinlikle şunu söyleyin. Ya sol koridor ya orta ya da sağ koridor bunlardan birini seçsinler ve bu seçtiğiniz koridora kayıt yaptırın. Kayıt yaptırdıktan sonra eşleştirme aşamasına yani savaş aşamasına geçmeden önce sizin R4 ya da R5 oyuncunuz eşit bir şekilde bu koridorları ikiye dağıtması gerekiyor. Neden üçe dağıtmıyoruz? Çünkü iki tane koridoru kazanan taraf yeniyor. Üçüncü koridora gerek kalmıyor. En güçlü iki oyuncunuzu yani en güçlü ekiplerinizi sadece sol, orta ya da orta sağ olarak dizerseniz üçüncü koridoru boş bırakır ya da zayıf oyuncularınızla doldurursanız o iki koridoru garanti olarak yenersiniz. En azından rakibinize göre daha avantajlı bir konuma geçersiniz. Kayıt olurken arkadaşlar eğer etkinliğin öncesinde buradaki bufflarınızı kullandıysanız ya da diyelim ki bir tane etkinlik var. Kılıç Diyarı hesaplaşması ya da Ayı Avı ya da herhangi farklı bir etkinlik. Girip burada bunları kullandıysanız ve petlerinizi bastıysanız o zaman hemen girip kaydolun. Çünkü kaydolduğunuz anda sizin buradaki bufflarınız geçerli oluyor. Bufflarınız bitse bile o şekilde kaydettiğiniz için çok daha güçlü hale geleceksiniz. Ama sadece bu etkinlik için buff kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bence basmayın arkadaşlar. O kadar değmez. Kaydolurken şu şekilde bir formasyon yapacağız. Normalde arkadaşlar bir formasyon yapılırken oyuncularımız şöyle yapıyor. Eski stratejilerimizde bu her zaman 50-20-30'du. 50-20-30 kaydettiğimde hemen şöyle birliğimize bakalım. Benim gücüm 2742 arkadaşlar. Şu an burada yedeklerdeyim. Kendimi göstereyim. 2742 buralardayım arkadaşlar. Çünkü bu hesap zayıf bir hesap. Özellikle bu hesapta bu videoyu çekmek istedim. Şimdi benim size vereceğim taktik tamamen şu. Buradan sağ koridora kendimi geçireyim. Ve burada birliklerimi düzelteceğim. Size söyleyeceğim en önemli taktik formasyon yapmanız. 50-20-30 kesinlikle yapmayın. Bu çok eskide kaldı. Yapabileceğiniz birkaç formasyon var. Bir tanesi 60-40. Bu şekilde yapabiliyorsunuz ve bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Bu şekilde kaydettiğimizde şimdi benim gücüme bakalım. 2.2'ye düştü arkadaşlar. Biraz önce burada 2.700'dü. Bu beni daha zayıf gösterdi ve rakiplerim de daha zayıf gelecek demek oluyor. Yani 2.2 gücüm var. Şuraya baktığımda 2.2 gücü biraz önce buralardaydım. 2700'lerdeydim. Şimdi buralara kadar düştüm. Ve buradaki oyuncular baktığımızda bu oyuncular benden çok daha zayıf. Herhangi bir formasyon yapmamış. Ee, Ya da istatistikleri benden düşük olduğu için bu oyuncularla da eşleşeceğim için ben bunları 60-40 formasyonuyla çok daha rahat yeneceğim arkadaşlar. Ya da bunun yerine buradan 50-0-50 formasyonunu yapabilirsiniz. 50-0-50 yapmak yerine şöyle yapabilirsiniz. Bu şekilde daha iyi olacaktır. 48-4-48 ile özellikle bu şekilde çok daha güçlü olacaksınızdır. Yine bu şekilde konuşlandırdığınızda takıma baktığımda gücüm 2567 oldu arkadaşlar. Yine 50-20-30'a göre daha düşük bir
Ama inanın çok daha güçlü oldum. Burası tamamen bireysel savaştan ibaret ve gelen rakiplerimin her birini ezerek geçeceğim ve yeneceğim. Çok daha güçlü olacağım. Eğer tüm ittifakınızda bu taktiği yaparsanız inanın savaşlarda çok daha güçlü olacaksınız. Biz bunu White House Survival'da yapıyoruz. Özellikle 60-40 ya da 70-30 yapıyorlar. Bunları size de göstereyim. White House Survival'da çoğu oyuncu artık eyaletlerde bu formasyonu ya da bu formasyonu kullanıyor. Ama dediğim gibi siz tam tersi eğer süvari kullanmak istemiyorsanız hesabınızda okçular daha güçlüyse şunu da yapabilirsiniz. Şu an en güçlerinden bir tanesi kesinlikle bu arkadaşlar. Bununla birlikte gelen rakiplerinizi ezip geçebilirsiniz. Peki bu şekilde yaparken kahramanları nasıl seçeceksiniz? Petra'nız varsa Petra iyi bir seçenektir. Aynı şekilde okçu ve piyadenizde en yüksek okçunuz ve piyadeniz olmak zorunda. Ama 60-40 yaptığınızda ise durumu şu şekilde değiştirelim. Buraya eğer S3 piyadesi var, nişancısı bu varsa bunu koyabilirsiniz. Yıldız seviyesi biraz yüksekse ya da bu şekilde bu nişancıyı koyabilirsiniz. Bunu da 60-40'ta yapabiliyorsunuz. Bu formasyonda ise bu kahramanı ya da bu kahramanı eğer yıldız seviyesi 4 ise kullanırsanız diğerinden daha güçlü olacak. Aynı şekilde de elinizdeki en güçlü piyade ve süvariyi kullanmanız kesinlikle gerekiyor. Bu şekilde çok daha rahat bireysel olarak güçlenip savaşları kazanabileceksiniz. Peki buraya geldiğimizde mağazadan ne almamız gerekiyor? Buradaki kahraman ya da diğer aşağıdaki şeylere kesinlikle gelmemeniz, tıklamamanız gerekiyor. Burada bendeki zanaatkar vizyonu sizde olmayabilir. Oyunun erken aşamalarında bu mağazada yok. Oyunun ilerleyen zamanlarında ekleniyor ama sadece 5 tane geliyor. Maalesef çok fazla vermiyor. Buradan oyun boyunca alabileceğiniz iki tane şey var. Bir tanesi bu, bir tanesi ise zaten. Bunları alırken her zaman birbirinin katı olacak ve doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bu mesela 370 bin ise bu 2.8, bunun da 3.7 olması gerekiyor. Hesabınız her zaman ikisi birbirinin katı olsun. Çünkü malzemelerimizi basarken, şef donanımlarımızı yükseltirken bu malzemelerden eşit bir şekilde istiyor. Yani gidip hepsine bundan alıp bunu tekrardan öne geçirmenin bir mantığı kesinlikle yok. Ya da gidip hepsine bunu alıp bunu şey yapmanın mantığı yok. Ben de şu anda çok fazla biriktiği için bu hesap oynanmadığı için ikisini birlikte alabiliyorum. Ama her hafta ya da bu şey geldikçe elimizde jetonlar oldukça öncelikle bu ikisini satın alın. Sonradan oyun ilerleyen zamanlardan bunu alabilirsiniz ama maalesef bunu yeterli sayıda vermiyor. Bunun dışında aşağıdakilerden hiçbirine tıklamayın. Zaten oyunu aktif bir şekilde oynuyorsanız sadece üçünü alabileceksiniz. Daha fazla ilerleyemeyeceksiniz. Burada arkadaşlar bizim ödüllerimiz var. Yıldız seviyeleri var. Kademeleri ne kadar ittifakça hızlı bir şekilde atlarsanız buradan çok daha fazla jeton alırsınız. Aşağıda gördüğünüz gibi burada gümüş aşamasında birinci olursanız 16.000 rozet. Altında birinci olursanız 20.000 rozet. Burada maksimum elmas aşama var. Elmasta ise 23.000 rozet alabiliyorsunuz. Savaş ödüllerimiz var. Savaş ödüllerinde rakibi yenebilirseniz ise bu ödülleri elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımları çok anlatmıyorum. Çok önemli değil çünkü. Sizin için en değerli şey burada formasyon yapmaktı. Formasyonunuzu yaptıktan sonra doğru formasyon tekrardan buraya orta koridora yani tek koridora geçiş yapmayı unutmayın. Bunu ittifakınızdaki R4'lere ve R5'lere atın. İnanın ittifaktaki herkes bunu yaparsa ittifak şampiyonası etkinliğinde ittifakça, takımca inanılmaz galibiyetler alacaksınız. Ve buradaki arkadaşlar kümeleri ve ligleri hızlı bir şekilde atlayıp en yüksek ödülleri alabileceksiniz. Umarım video işinize yarar. Yorumları atarsanız ve bu fikir formasyonlar işinize yararsa yorum atmayı ihmal etmeyin. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.